Sevgili arkadaşlar, bu ikinci haftamız çocukluk travması geçiren çiftlerin üzerine, çiftlerin ilişkileri üzerine. İki sorumuz var burada izleyicilerimizden gelen. Birinci sorumuz, travmanın etkileri nelerdir? Size ekranda gösterdiğimiz gibi travmanın etkileri büyük. Bu etkiler kabuslar, panik ataklar, kendini suçlama, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, güvenememe, umutsuzluk ve gördüğünüz gibi bir sürü travmanın etkisi vardır. Bunlar semptomlardır. Yani bunlar travma yaşadığımızı ifade eden semptomlarımızdır. Bu sizi ümitliğe kaptırmasın, çünkü travma yaşadığımız zaman bunlar proses olmadığı için vücutta bu şekilde semptomlar olarak ortaya çıkarlar. Yani travma canlı kalır vücutta. Sanki hiç geçmemiş gibi tekrar tekrar yaşanır. Halbuki travmayı eğer biz proses edebilirsek, vücudumuzdan atabilirsek, ki vücudumuz taşır travmayı, o zaman bu etkileri, bu semptomları kaldırma imkanımız olur. Şimdi ikinci bir soru var arkadaşlar. Buradaki soruda travma eş kavgalarına sebep oluyorsa ne yapılabilir? Genelde iki tür eş vardır. Bu eşlerden biri kavga sırasında bağlantıyı tekrar yakalamak için eşinin üstüne gider, halletmek ister. Diğeri de kaçan eş, yani kaçarak sorun yaratma, problem değil diye kapatmaya çalışan avoidant dediğimiz eşte kapatarak ilişkiyi canlı tutmaya çalışır. İkisinin de gelmek istedikleri nokta ilişkiyi daha iyi bir noktaya getirmek olduğu halde birisinin yöntemi diğerinden farklıdır. Meşgul olan eş daha çok konuşmak, halletmek ister. Meşgul olmayan eş ise kapatarak halletmek ister aralarındaki problemi. İkisinin de niyeti aynıdır sonuçta. Şimdi burada benim vereceğim tavsiyem, kaçan eşin eşine şimdilik dışarıya bir 10 dakika çıkacağını, aradaki atmosferi sakinleştirmek için, kavganın olduğu bir atmosferi, şiddetin olduğu bir atmosferi, çıkıyorum ama tekrar geleceğim bir 10 dakika sonra ya da yarım saat sonra konuşuruz demesi ya da bir dolaşıp gelmesi, ama bunu eşine bildirmesi eşini sakinleştirir. Ama eş bunu eğer yapmıyorsa, çıkıp gidiyorsa, diğer eş daha çok peşinden gitmek ister, daha çok tetiklenir. Benim tavsiyem, kaçan eşin miktarı zamanı bildirdikten sonra çıkıp ayrılması, sakinleşme açısından. Diğer eşin de böyle olacağını, tekrar bu konuyu hakkında bağlantı kuracaklarını hissettiği için rahatlaması ve regüle olmasına yardımcı olur. Bildiğiniz gibi buradaki konumuz attachment ve trauma ve sexuality hakkındaydı. Şimdi güvenli taban dediğimiz, güvenli olan çocuklarda, güvenli bir şekilde bağlantı kurabilen çocuklar stresli olduklarında attachment figürlerinin orada kendileri için kendi yanlarında olacağını, onlara yardımcı olacağını bilirler. Hayatın emniyetli bir yerde olduğuna güvenirler. Ve attachment figürüne bütün ihtiyaçlarını ifade edebilirler. Bu kızgınlıkları da dahil. Şiddetle değil, agresiflikle değil, kendilerini girişkenlikle ifade edebilirler. Ve beraber oldukları eşlerine de aynı şekilde güvenle duygularını ifade edebilirler. Güvensiz çocuklarda ise ve daha sonraki yetişkinlerde ise bu güvenli ortam olmadığı için, güvenli taban olmadığı için bu çocuklarda duygularını ifade etmek için stratejiler ya da güvenli hissetmek için stratejiler geliştirirler. Bunlar ya kaçınan olarak dediğimiz gibi eşlerde
problem sırasında kendini kapatan, kaçınan ya da daha çok peşinden koşup eşinin problemi çözmeye çalışan kararsız ve anksiyeteli eş ya da şaşkın eş, düzensiz eş dediğimiz, disorganized attachment dediğimiz, yani stratejisiz eş diyelim. Donar, korkulu attachment, korkulu bağlantı kurabilen eş diyebiliriz buna. Burada travma alanına geçiyoruz daha çok. Düzensiz attachment'ta özellikle. Çünkü bebek bu durumda neyin rahatlık getireceğini, neyin güven getireceğini bilemez, tahmin edemez. Şimdi burada istismar durumu olduğu için çocuk sıkıntıya düştüğünde attachment figürünün aynı zamanda onu inciten, kafa karışıklığı yaratan, terör yaratan kişi olduğu için ona güvenemez. Onun istediği gibi emniyetli bir yanıt verip kendini rahatlatacağını bilemez. Onun için bu tutarsızlık sonucu sürekli bir rahatlama, güven arama içindedir. Hatta bu çocuklar kendi etraflarında dönüp dururlar. Attachment figürlerine doğru uzanıp aniden onlara tokat vurabilirler. Birbiriyle tutmayan, istikrarsız davranmalar gösterebilirler. İnsanlar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde güvenli bir temel ararlar. Bu durum karşısında eğlenemezler kendini emniyette hissetmeyince. Zevk, eğlence, cinsel ya da entelektüel iletişim kalkar. Sadece survival dediğimiz hayatta kalma durumu ile karşı karşıya kalırlar. Kaygı zaten eğlencenin düşmanıdır. Burada eğer çiftler üzerine örnek verirsek, travma yaşamış çiftler diyelim. Bir çiftin üyesi kendini emniyette hissetmiyorsa ve eşinin her an onu terk edeceğinden endişe duyuyorsa, bu durumda cinsel beraberlikten de zevk alması mümkün değildir. Zorunlu seks kararsız attachment'ın, kararsız bağlanmanın sonucudur. Burada birinci amaç yakınlığı, güvenliği sağlamak olduğu için zevk kapasitesi aza indirgenmiştir. Başarılı bir cinsel ilişkide ise attachment'ın birçok özelliğine sahip olmaktadır. Mesela karşılıklı duygusal uyum, artan zevk ve heyecanı kaldırabilmek kapasitesi, sınırlara saygı duymayı sürdürürken aynı zamanda ihlal korkusunun üstesinden gelebilmek, gerileme ve yeniden bütünleşme kapasitesi ve yeteneği ve sevişme sonrası içsel bir temsil olarak cinsel bir çiftin hayatta kalacağını bilme güveni altında ayrılma ve kayıpla başa çıkmak gibi. Burada ne diyoruz? Kendimizi güvende hissettiğimiz zaman kendimizi bırakabiliyoruz ve arzularımızı, ihtiyaçlarımızı normalleştirebiliyoruz. Burada ne karşımızdakini yakınlığından korkuyoruz ne de karşımızdakinden bize güvence vermesini istiyoruz. Tekrar tekrar attachment'ın önemini dile getiriyoruz ve attachment'ın bağlanma teorisinin çift ilişkilerinde, yetişkin ilişkilerindeki önemini anlatıyoruz. Şimdi burada attachment perspektifinden bakıldığında öfkenin ve protestonun da önemini, yerini görüyoruz. Çünkü mesela şöyle diyelim, eğer çiftlerden biri aldatarak eşini tehdit ederse ihanete uğramış kişi de bu öfke uyandırır doğal olarak. Çünkü onların güvenli noktası, tabanı eşi ve ilişkisidir. Öfke genellikle çiftin bir üyesi düşünceli olmadığında ya da diğerinin bakış açısını dikkate almadığında kışkırtır. Örneğin bir eş eşinin kendisini aldattığını anladığında aniden ona saldırabilir. Burada ilişkilere yönelik tehdit attachment davranışını harekete geçirebilir. Çünkü güvenli tabanını kaybetmiştir. Onun için kendi güvencesinin tehdit altında bulmuştur.
Bir değindiğimiz önemli nokta da attachment konusunda. Kişilerin attachment güvenli tabanı ne kadar yüksekse o kadar gidip keşif yapabilme gücü o kadar güçlüdür. Çünkü o güvenli tabandan kendisinin için her zaman güvenebileceği birileri olacağını içine almıştır, emindir ondan. Onun için gidip keşif yapabilir. Ne kadar güvenliyse o kadar ebeveynlerinden uzaklaşabilir. Ve buradaki bir nokta, değineceğimiz nokta da kayıplar noktası. Çünkü her yetişkin ilişkilerinde her iki tarafta kendilerine ait kayıpları getirirler. Geçmişteki tecrübeleri beraberlerinde getirirler. Ve burada mesela bir çocuğun ölümünün çiftler için yıkıcı olmasının ve o trajediden sonra boşanma oranlarının yükselmesindeki bir sebep de her birinin o kadar kederli olması, ikisinin de diğeri için güvenli bir üst taban, güvenli bir taban olamamasından kaynaklanır. İkisi de travma getiriyorsa güvenli bir tabanları yok demektir. Diğer bir değineceğimiz noktada bu bakıcıyla tekrarlanan günlük yaşantılar Bowlby'nin deyişine göre çocuğun gelişiminde bakıcının içsel temsillerini oluştururlar. Bakıcının çocuğa verdiği tepkiler ve onun yakınlık isteğine karşı sergilediği davranışlar bu içsel çalışma modelleri dediğimiz dinamikleri, yani beraberlik dinamiklerini oluştururlar. Çocuğun kendisi ve başkalarına ilişkin oluşan bu modeller, bu çalışan içsel çalışan modeller bakıcının tepkileri ile de ilişkilidir. Eğer çocuk ihtiyacı olduğunda bakıcısından gerekli desteği görmüşse, tepkiyi görmüşse, güvenilir olarak, dayanılır, destekleyici olarak görmüşse, bu kendisinin de bunu yetişkin ilişkilerine de aynı şekilde taşır. Ama eğer bu bakıcı çocuğun gereksinimlerine duyarsız kalmışsa ya da birbirine uymayan tepkilerde bulunmuşsa ya da onunla uyum sağlayamamışsa, bu durumda çocuk attachment figürünü reddedici, kendisini de sevilmeye, desteklenmeye değmez biri olarak görür ve yetişkin ihtiyaçlarında da kendisini sevileceğine ya da destek göreceğine ya da arzu edileceğine inanamaz ya da bunun rahat bir şekilde ifade edilmesinden çok arzunun zararlı bir şey olduğunu düşünür.